Evet, şimdi sabahtan beri yazılan, bana 38 bin kere bir hafta boyunca baskı, pres, üstüme yüklenerek bütün K-popçuların istediği Shinee grubunun eşsiz sesi Kim Yong-hoon'un 90 doğumlu çok yetenekli bir müzik adamıydı. İntihar etmiş kendisi. Onun ses analizini yapmamı çok istediler. Kırmayacağım hiçbirini. O kadar çok yazdınız ki artık yani içim sıkıldı. Onu da söyleyeyim, biraz fazla abarttınız, onu da söyleyeyim size. Yani Instagram'dan oradan buradan defalarca. Şimdi onun bir parçasını ben bu hafta o kadar çok istedi ki herkes yapmak istedim. Çok genç bir yaşta intihar etmiş arkadaşlar. Yani şimdi haftalardır biz endüstriyel müziğin geldiği noktaları anlatıyoruz. Yani endüstrinin ne olduğunu anlatıyoruz. Müzik endüstrisinin ne kadar güçlü olduğunu anlatıyoruz. Müzik endüstrisinde karşımıza çıkacak şeyleri anlatıyoruz. Işık diyoruz, sahne diyoruz, kıyafet diyoruz, tasarım diyoruz, giydiğiniz şeylerin satılması diyoruz. İşin sonu yok. Öyle böyle değil bu iş. Yani bu çok büyük bir iş yapılıyor. E, Fakat bu işin güzel tarafı olduğu gibi çok berbat tarafları da var. Şimdi müziği eğer müzik yapmayı severek yapmıyorsanız, bu şu an intihar eden kişi için bahsetmiyorum. Çok genel konuşuyorum. E, Eğer kafanızda bir sıkıntı varsa, çok gençseniz, hani neydi eskiden hatırlarsanız böyle çok genç ünlü olan kişiler çıkardı. Türkiye'de işte 15 yaşında, 18 yaşında albüm var. Patlıyor, ortalığı yıkıyor falan. Sonra yok oluyor. Veya işte 20'li yaşlarda çok ünlü oluyor, sonra yok oluyor. Bu kişiyi inanılmaz derin bir bunalıma sürüklüyor arkadaşlar. Çünkü nasıl diyeyim size? Yani eğer müzik eğitiminiz, müziğe bakış açınız, bu işteki yolculuğunuz, kendi kariyer hedefleriniz, yani böyle bu işte genişlemek, müzisyen olmaya çalışmak gibi bir hedefiniz yoksa, yani sadece ünlü olmaya çalışıyorsanız hayatta, işiniz çok zor. Çünkü ünlü olmak, ün sahibi olmak, herkes tarafından tanınmak çok güzel bir şey değil. Yani tamam, herkes tanıyor. Ne olacak? Para kazanacaksın. Sonra ne olacak? Çok para kazandığınızı farz edin. Hiç para kazanamayabilirsiniz ayrıca. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Yani mutlu olabilecek misiniz? Asıl sorun orada başlıyor. Çünkü mutlu olmak demek, ünlü olmak demek değil. Veya çok çok iyi noktalara gelmek değil. İnsanın ruh huzuru her şeyden önemli. İnsan ruh huzurunu da şöyle sağlıyor arkadaşlar. Bakın, asla unutmayın. Eğer kendinizi hani ne derler, bir meyve gibi, yani bilgiyle donatmazsanız, hayatınız boyunca bilginin peşinde koşmazsanız, ömrünüzü sadece tanınmaya ayırırsanız bu işte mutsuz olursunuz. Ömrünüz boyunca mutsuz olursunuz. Çünkü müzik böyle yapan kişilere pek iyi davranmaz. Müzik kendisini seven, kendisiyle yola çıkan, yani müziği seven insana her zaman iyi davranır. Çünkü müziği seven, sadece kendini müzikle yoğrulmuş insan kendisini illa birilerinin övmesine ihtiyaç duymaz. Kendisini geliştirmek için yolunda harcadığı için başka bir bakış açısına sahip olur hayata. Yani sağıyla soluyla ilgilenmez. Bunu yıllar önce kırmaya çalıştım çünkü ben kafamda. Hep anlatmışımdır daha önceki yayınlarda. İşte okul yıllarında biz konservatuarlı öğrenciler olarak pek çok ünlü sanatçıyı eleştirdik. Efendim şu şöyle böyle, bundan bir şey olmaz, şuna bak bu bilmem ne. Sürekli olarak bir şey hali, beğenmemezlik, çekememezlik. Fakat aslında böyle bir dünya yok. Herkes müzik yapabilir. Herkes müzikle ilgilenebilir. Bu güzel bir şeydir. Siz sağa sola laf atmak yerine kendinizle ilgileneceksiniz. Kendi yolunuza bakacaksınız. Kendi önünüze bakacaksınız. Kendi ruhunuzu, kendi zihninizi, kendi aklınızı ne kadar doyurursanız hayatta o kadar fazla ilerlersiniz. Yoksa konuşacak bir mevzunuz, paylaşacak bir şeyiniz, kuracak bir iletişiminiz kalmaz. Çünkü hayat sadece beğenilmek üzerine kurulu değil, hayat ruhun da zenginleşmesiyle güzelleşen bir şey. Şimdi ben böyle şeylere çok üzülüyorum. Yani intihar eden insanlara çok üzülüyorum. Hele bir de tanınmış bir grubun sanatçısı olup yani nasıl bir ruh haline dönüşüyor bir insan, onu düşünün. Biliyorsunuz bu sene birçok şarkıcı intihar etti. Ve bu şarkıcılar çok iyi şarkıcılardı. Yani çok iyi şarkıcılardı. Neye ihtiyaçları vardı hayatlarında da böyle bir şey oldu, onu bilemeyeceğim. Ama bu endüstrinin güzel yönleri olduğu gibi tersi de var. Yani öğrenecekseniz sadece bir tarafa bakmayacaksınız. Ama ben size formülü söylüyorum. Ruhunuzu ne kadar zenginleştirir, beyninizi ne kadar geliştirmeye harcarsanız o kadar bu dünyada mutlu olursunuz. Peki, kısaca baktık. Şimdi bir de vefat eden Yonghun'a bakalım.
yumuşak bir renk, dramatik, romantik dediğimiz bir renk. Sanki söyleyemeyecekmiş gibi, yani öyle harfleri söylüyor ki hani keskin değil pes sesler. Yunge gibi değil de hep böyle havayla karışık yumuşak sesler üzerine gidiyor. Bir Enrico Iglesias, değil mi? Bak. Bakalım. Tenor bir renk olabilir. İlginç, çok fazla nefes alıyor bakın şarkı söylerken. Bak, 1, 2, 3. Çok nefes alıyor. Sahnede epey yorgun olduğu belli. Görüyorsunuz arkadaşlar, epey de yorulmuş. Çok yumuşak kullanıyor. Entonasyonu çok temiz. Ağzı, hani konuşamayacak gibi olmak ilginç şarkı söylerken. Düz ve geniş bir nefes, mükemmel bir giriş tabii ki. Bu bize hemen neyi belli etti? Şarkıcının sesini böyle kullanabildiği gibi çok daha volümlü ve geniş bir rezonansa sahip, iyi kullanımlı bir diyafram becerisi olduğunu da gösterdi ki girişte bence çok fazla nefes alıp verdi. Tiyatral sebepten de olabilir, tiyatral sebepten de olmayabilir. Tiyatral sebepten olsa ne olurdu? Mesela şarkıda hani çok acı çekiyorum gibi konuşmaktır bu. Hani dramatize etmenin bir yolu. Devam. Benzer şekilde devam ediyor. İşte nihayet göğüs sesini katmaya başladı. Çok fazla falsettoya yakın okuyordu çünkü. Bunların içinde göğüs sesi var işte, yavaş yavaş öne çıkarmaya başladı. Yine de yumuşak bir sesmiş. Bayağı dramatik. Mükemmel ya. Çok başarılı buralar tabii ki. Güzel. Biraz kısayım sesi. Peki, girişteki dediğim ya, genel olarak romantik bir renk. Son derece romantik, güzel, tatlı tınlıyor, yumuşak bir ses tonu var. Girişlerde bayağı falsetli, içine biraz göğüs sesi kattığı bölgeler oldu ama tizlerde bile aslında sesi o yumuşaklığını, lezzetini koruyor. Fazlasıyla dramatizm katıyor içine. Tiyatroyu bol bol. Ağız açıklığını son bir izleyin. Gördünüz değil mi? Neredeyse YouTube mikrofonu yiyecek yani. O kadar büyük açıyor. Böyle. Bu işler böyle arkadaşlar. İyi şarkıcılığın belirtilerinden birini bunu hani belirti. Nasıl doktorlar gittiğinizde der ya işte efendim bir bakayım nefesinize falan. Veya işte ne bileyim gözlerinizi açın. Burada da biz şarkıcılıkta neyi anlıyoruz? İyi şarkıcı ağzını açmaya alışkındır. Çünkü ağız açıklığına sahip şarkıcı sesini duyurmayı biliyordur. Mikrofonsuz söylemeye alışkanlığı ve çalışması da çok olmuştur. Son derece yumuşak, aynı lezzette devam ediyor. Biraz ilerliyorum. Yüksek bariton olabilir. Belki tenor değildir, çok emin olamadım. Çünkü son derece yumuşak bir renk. Yüksek bariton olma ihtimali var. Devam. Bu böyle miydi bakayım? Evet. La'ya vurup geliyor. Yüksek bariton tınıları hala devam ediyor. Bakalım. Biraz dedim ya, o yumuşak ses tizlerde de biraz nefesi, yani fena değil aslında, her şey çok başarılı ama biraz böyle sanki güç kaybediyor gibi bir his var bazen. Bakın.
Yine de çok başarılı. Çok güzel kalkmış yaşın altından. Gerçekten çok güzel kalkmış. Sol diyez. Si bemol. Tekrar si bemol var. Yüksek bariton olma ihtimali çok büyük. Yani tenoral bir de o görsek rahatlayacağız. Gidelim. Wow. Klasik artistik numaralar. Devam edelim. Neredeyse aynı akorlar ha. Aman be. The world is not enough. Allah'ım neler oluyor? Bitiriyorum. Öf! Yani öyle bir terledi ki o spotların altında. Mahvoldu çocuk. Gerçekten. Peki, şimdi şu ana kadar duyduğumuz seslerden Yong Hyun'un si bemolünü gördük. Muhtemelen dediğim gibi çok yumuşak bir renk ve seslerinin daha geniş olabilme ihtimali de var. Bana yüksek bariton gibi geldi. Net demememle beraber. Çok yumuşak, güzel, dramatik bir rengi varmış. Farklı bir rengi varmış. Zaman zaman sanki nefesi kaybediyor gibi düşündüm ama sonrasında başka partilere çok rahat geçti. Çok iyi bir sesmiş. Yazık olmuş. Ne diyelim? Allah rahmet eylesin. Başka da bir şey diyemeyeceğiz. Peki.